Allora, bugün size Melekler ve Şeytanlar kitabında yer alan ve Roma'daki gizemleri barındıran esrarengiz gerçekleri anlatacağım. Benimle gerilim dolu bir yolculuğa çıkmak için hazırlanın. Başlıyoruz. Daha önce Da Vinci'nin Şifresi kitabını okurken, kitabın ortalarındayken, kitabın kahramanı Robert Langton'a gelen telefon araması gibi bana da böyle bir telefon araması geldi ve bir proje için Floransa'ya gittim. Gittikten sonra orada bir beyefendiyle tanıştım. Arabaya atladık ve kendimi Da Vinci'nin doğduğu köyde buldum. Roma'ya döndükten sonra Da Vinci ile ilgili bir video yapmaya karar verdim ve kitabı okuduktan sonra bir video yayınladım. Şuradaki linkten izleyebilirsiniz. Roma'nın barındırdığı sırlar, Vatikan'ın gizli arşivleri ve en önemlisi Illuminati ile ilgili bazı gerçeklerin peşine düşeceğiz. Kitabı okuyup Roma'ya gelirseniz hissedecekleriniz çok daha yoğun olacak. Kitap olayların geçeceği Roma haritasıyla başlıyor. Aslında bu özelliğiyle bile beni ilk sayfadan içine çekmişti. Robert Langton'ı CERN Araştırma Merkezi'ndeki Profesör Kohler arayarak kendisini Amerika'dan İsviçre'deki merkeze çağırıyor. Kendisine bir jet gönderiyor. Bu jet Boeing'in X-33 modeli. Bu jet gerçekte var. Boeing'in bir prototipi. 20.000 metre yüksekten uçuyor. Bu yüksekliğe çıktığınız zaman vücut ağırlığınız %20 azalıyor. Jetin hızı 17.000 kilometre hız. Normal uçakların 800-900 kilometre gittiğini düşünürseniz korkunç bir hız. Yani ses hızından 15 kat daha fazla. Illuminati üyeleri kurbanlarını katlettikten sonra haşhaş içiyorlardı ve kendilerine haşhaşin deniyordu. İngilizce'deki assassin kelimesi de buradan geliyor. Zamanın başlangıcından beri bilimin dolduramadığı boşlukları din dolduruyordu. Güneşin doğup batması Helios ile alev tanrılarına bağlanmıştı. Tsunami ve felaketler de Poseidon'un gazabı olarak adlandırılıyordu. Ancak bilim bu idollerin sahte olduğunu ortaya çıkardı. Roma Kilisesi'nin Illuminati'ye karşı savaşı başlıyordu. 1500'lerde bir grup bilim insanı kendilerini Roma Kilisesi'nden korumak için örgütlendiler ve Illuminati'yi kurdular. Illuminati, illüminatör yani ışık yayan. Kilise Illuminati üyelerine adeta savaş açmıştı. Bulduğu Illuminati üyelerini tespit edip katlediyordu. Kaçışanlar arasında Müslümanlar, Yahudiler ve mistikler de vardı. Vatikan, kaçışan Illuminati üyelerine şeytan adını vermişti. Çünkü şeytan Allah'ın düşmanıydı. Ve Latince'de olduğu gibi değil, Arapça'da olduğu gibi hitap ediyorlardı. Kaçışan Illuminati üyeleri Farmason adı verilen Bavyeralı taş ustalarının yanına sığındı. Ve böylece Masonluk orada palazlanmaya başladı. Papa 12. Pius şöyle demiştir: gerçek bilim her kapının ardında bekleyen Tanrı'yı keşfeder. Aslında bunu söyleyerek bilimi ve inancı bana göre aynı eksende izah etmiştir. İsviçre'de bulunan CERN Araştırma Merkezi 27 kilometrelik bir tüpün içinde zerrecikleri hızlandırarak ve saniyede bu 27 kilometreyi 10.000 kez dönerek zerrecikleri birbirleriyle çarpıştırıp evrendeki ilk patlamayı, yani diğer adıyla Big Bang'i canlandırmaya çalışıyorlar. Şayet gerçekleşirse Big Bang ile ilgili, ilk patlamayla ilgili çok önemli bilgiler edinmiş olacak bilim adamları. CERN 27 kilometrelik tüp İsviçre'den başlıyor, Fransa'ya giriyor ve geri dönüyor. Çapı tam 8 kilometre. Bu şaka değil, gerçek. İsviçre'de bulunan CERN Araştırma Merkezi'nin ilgili linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Katolik Kilisesi 1927'de Big Bang yani büyük patlamadan bahsetmiş. Bilim adamları bundan tam 2 yıl sonra aynı açıklamayı yapmış. Aslında Katolik Kilisesi de Big Bang'in varlığından haberdar ve bunu kabul ediyor. Ben bunu okuduğumda Castel Gandolfo'da yani Papa'nın yazlık sarayındaki o büyük yıldız gözlemevi'ni hatırladım. Çünkü orada kilise bilim adına araştırmalar yapmak için Castel Gandolfo'nun tepesinde büyük bir gözlemevinde yıldızları gözlemliyorlar. 94 yılında Steve Jackson bir kart oyunu tasarlamış.
Kart oyununu tasarladıktan yıllar sonra gerçekleşecek olan İkiz Kulelerin saldırıları ve Pentagon'a kadar birçok detay bulunuyor kartların üzerinde. Sizce bu kart oyunu çıkartılırken Illuminati bu işin içine karışmış olabilir mi? Steve Jackson bu kart oyununu tasarlarken yine o yıllarda basılan Trilogy and Illuminati adlı kitabından faydalanmış. Kitabın 122. sayfasına geldiğimizde Roma macerası başlıyor. Kitap toplam 575 sayfa. Kahramanımız Robert Langton, Illuminati'yi araştırmaya doların üzerindeki simgeleri görünce karar veriyor. Doların üzerinde, siz de daha önce internette rastlamış olabilirsiniz, bir göz ve bir piramit bulunuyor. Hatta Yunanca'daki bir delta harfi de mevcut. Delta harfinin anlamı değişimi sembolize ediyor matematikte. Göz, Illuminati'nin biz her şeyi görürüzden kaynaklanan bir sembol. Aynı zamanda piramidin altında da Novus Ordo Seclorum yazıyor. Yani yeni laik düzen. Tıpkı Illuminati'nin söylediği gibi. Robert Langton, Vatikan arşivlerinde gizli bir dörtlük buluyor ve buradan yola çıkarak şifreleri aramaya başlıyor. Dörtlükte şunlar yazıyor: Şeytan gözlü toprak, Santi Capri, Roma'da ara mistik öğeyi, Işık yolu hazır, kutsal sınav, melek rehberliğinde yüce av. Bu şifrelerden biri Pantheon'da, biri Santa Maria della Vittoria Kilisesi'nde, biri Navona Meydanı'nda, biri San Pietro Meydanı'nda, biri Santa Maria del Popolo Bazilikası'nda. Bunlardan biri arkamda görmüş olduğunuz Castel Sant'Angelo Kalesi'nde. Ancak detayları vermiyorum. Kitapta bulacaksınız. Sayfa 138'de Sistine Şapeli'ndeki Papa seçimlerinden bahsediliyor. Seçimler yapılırken camlara siyah perde çekiliyor. İçerideki elektrik bağlantısı da kesildikten sonra içerisi mumla aydınlatılıyor. Adına konklave kardinaller toplantısı denilen toplantıda dış dünya ile bağlantı tamamen kesiliyor. Konklave yani anahtar ile kilitlenmiş. Böylelikle solum dum prae oculis yani Tanrı ile baş başa sağlanmış oluyor. Sayfa 143'te Büyük Hadım Vakası'ndan bahsediyor kitapta. 1857 yılında Papa 9. Pius heykellerin cinsel organlarını kırdırmış ve alçı ile kapattırmıştır. Michelangelo ve Bernini'nin heykellerini mahvetmiştir. Ekranda gördüğünüz heykel bu kıyımdan nasibini alanlardan bir tanesidir. Sayfa 193'te Galileo'nun Illuminati yani kardeşlik üyesi olduğundan bahsediyor. Dünyadaki diğer bilim adamları Roma'ya gelip aydınlanmayı umuyorlardı. Sayfa 362'de okuduğuma göre papalara öldükten sonra otopsi yapılamıyor. Ancak Papa 5. Celestin'e özel bir sebepten dolayı otopsi yapılmıştı. Ve ortaya çıkan gerçek herkesi şok etti. Çünkü cesedin kafatasında kocaman bir delik ve içinde de bir çivi vardı. Açıklama kısmındaki linkte Papa 5. Celestin'in otopsisinden kalan görüntüyü göreceksiniz. Galileo, Güneşin merkez olduğu bir kitap yayınlamak istedi. Ancak Roma Kilisesi karşı çıktı. Galileo'ya göre Güneşin ekseni eliptik olarak hareket ediyordu. Ancak Roma Kilisesi evrende eliptik şekil yoktur. Olsa olsa ancak tam yuvarlak vardır ve ortasında da dünya vardır diyordu. Ancak Galileo o dönemde dahi haklı çıkmıştı. Sayfa 466'da Vatikan'dan Castel Sant'Angelo Kalesi'ne papaların kaçabilmesi için gizli bir tünelden bahsediliyor. Sizce bu tüneli Illuminati üyesi olduğu düşünülen Bernini yapmış olabilir mi? Kitapta 515. sayfada 1656 yılında Tiberina adasının o yıllardaki veba salgınında karantina bölgesi olarak kullanıldığını okudum. Şu anda bu bina kadın doğum hastanesi olarak kullanılıyor. Melekler ve Şeytanlar kitabı ve Two Popes filmini izledikten sonra Roma'daki geziniz bambaşka bir hal alacak. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.